Bu mağaralar inanılmaz. Aslında onlara mağara demek belki de yanlış olacak. Bu videoda sizi bambaşka bir gizeme götürüyorum. Daha önce bazı videolarımda sizlerle paylaştığım ya da sizlere anlattığım gibi düşündüğüm bir şey var. Bir zamanlar bu antik tanrılar dediğimiz varlıklar dünyadan gitmeden önce sanki bir düğmeleri vardı. O düğmeye bastılar ve olası tüm araç gereçler, uzay üsleri ya da uzay araçları bir şekilde neden ve nasıl oldukları açıklanamayan fütüristik alanlara ya da kaya parçalarına dönüştüler. Bu bir görüş, bu bir düşünce. Sanki böyle olmuş gibi. Ve bu yapıya baktığımızda da nispeten bu söylediğimiz şeyi görüyoruz aslında. Sanki uzay gemisinin içine giriyormuşsunuz gibi. Binlerce yıl öncesine uzanan bu antik yapılar insan aklını zorlayan bir mimariyle oyulmuş. Sadece taşların değil, aynı zamanda tarihin, felsefenin ve ruhani yolculukların izlerini taşıyor. Bu mağaralar seslerin yankılandığı, zamanın durduğu ve insanın kendi iç dünyasına dair ipuçları bulduğu birer sır kapısı. Peki bu sessiz anıtlar bize hangi kadim sırları fısıldıyor? Gelin Barabar mağaralarının derinliklerine birlikte bir yolculuk yapalım. Çok enteresan ve çok ince hatlara sahip. Antik tarihin ortasında gizlenmiş tek bir granit kayadan oluşan devasa bir kaya parçası. Barabar mağaraları şaşırtmaya ve hayrete düşürmeye devam ediyor. Aslında burası bir mühendislik ve sanat harikası olarak görülebilir. Hindistan'ın granit tepelerine oyulmuş bir dizi kaya. Bugüne kadar var olan en eski kaya parçalarından biri olduğu söyleniyor. Mağaraların derin sırlar taşıdığı oldukça açık. Nasıl inşa edildiler ve hangi amaca hizmet ettiler? İnsanlar bu antik harikayı gerçekten yapmış olabilirler mi? 19. yüzyılın başlarında keşfedilen Barabar mağaralarının Hint dini mimarisine dair hayatta kalan en eski örnekleri olduğuna inanılıyor. Hindistan'daki kaya kesme mimarisinin geçmişi M.Ö. 3. yüzyıla kadar uzanıyor. Kanlı Kinga Savaşı'ndan sonra Budizme geçen meşhur Morani İmparatoru tarafından yaptırılmışlardı. Bu mağaralar ruhsal aydınlanmayı arayan kişiler ve ateistler için inziva yeri olarak hizmet ettiği belirlendi. Dikkat çekici olan noktalardan bir tanesi de inşaatlarının inanılmaz düzeydeki hassasiyeti ve cilasıdır. Duvarlar ve tavanlar o kadar pürüzsüz ki neredeyse ayna gibi görünüyorlar. İç mekanlar sade ve dingin bir havayı vurguluyor. Herhangi bir süslemeden yoksunlar. 2000 yıldan fazla bir süre sonra bugün bile konuşulan her kelime ve fısıltılar yankılanabiliyor. Bu odalar aracılığıyla yankılanan ruhani bir atmosfer yaratan Barabar mağaralarının en ikonik olanı daha sonraki zamanlarda Budist mimar Ure'nin yapmış olduğu Çatya salonlarını anımsatan at nalı şeklindeki benzersiz girişiyle öne çıkan Lomas Rishi mağarasıdır. Uzak uçta sersemletici bir projeksiyon, yemyeşil mağara içindeki akustik en ufak sesi bile güçlendiren bir öteki dünya rezonansı hissi yaratıyor. Bu mağaralar nasıl inşa edilmiş olabilir? O zamanlar mevcut olan teknoloji esas olarak demir keskiler ve çekiçlerden oluşan ilkel aletlerdi. Ve bunlar sert graniti oymak ve şekillendirmek için aslına bakarsanız biraz kaba ve birçok alanda yetersiz kalabilir. Ancak mağaranın büyüklüğü, kesin ölçülü hassas hatları bazı akademisyenlerin Moranların belki de ileri teknikleri kullanmış olabileceklerini teorileştirdikleri zaman için neredeyse imkansız görünen bir ustalık düzeyine işaret ediyor. Özel aletlerle veya o zamandan beri kaybolmuş olan bilgiye erişimleri olabileceğini düşündürüyor. İnşaatların gizemi sadece Barabar mağaralarının cazibesini artırmıyor. Sadece mimari harikalar değil. Aynı zamanda mağaralarda bulunan yazılardaki tarihi referanslar. Ashoka'nın barışı ve şiddet karşıtlığını anlatan fermanları da dahil olmak üzere Moran dönemine dair değerli bilgiler sağlıyor. Burası sanki bir kütüphane gibi. Acımasız bir fatihten hayırsever bir hükümdara olan derin dönüşümünü gösteriyor. Bu dönüşüm Hint Yarımadası'nın yanı sıra burada da yankılanmaya devam ediyor. Burada elbette ki ilgi çekici sorular ortaya çıkıyor. Burayı yaptıran kişi neden bu özel yeri seçti? Stratejik önemiyle ilgili olabilir mi? Doğal güzelliği mi yoksa manevi önemi mi? Aslında bu özel bölgenin hikayeleri bitmiyor. Bu antik harikalar biraz daha derine indikçe sadece teknik ve amaç sorularından daha fazlasını içeriyor olabilir. Mağaraların daha geniş bir kadim sırlar ağına bağlı olduğunu düşünüyoruz. Bazıları göz önünde saklanıyor. Diğerleri ise tarih sayfalarında. Öyle görünüyor ki burası sadece bir başlangıç.
Gelin dikkatimizi geçmişteki şaşırtıcı miktarda ortaya çıkarılmış olan buradaki taşlara çevirelim. Bu odalardan birini bile oymak yüzlerce ton katı granitin taşınmasını gerektirirdi. Ve bugün vinçlerle birlikte inanılmaz derecede zordur. İçinin oyulması ve hassas bir şekilde iç yapısının oluşturulması neredeyse günümüz için imkansız. O zaman insanları, yani 2000 yıl önce sadece temel aletlerle bu yapıyı yapmayı nasıl başardılar? Barabar ve Nagajuni mağaralarından çıkarılan kayaların toplamı modern bir gökdelenin inşasına eşdeğerdir. Mağaralar sadece içi boş alanlar değil, mükemmel şekilde pürüzsüz duvarlara ve şaşırtıcı akustik özelliklere sahip. Dikkatle tasarlanmış oyuklardan oluşuyor. Bu durum bu mağaraların bir şekilde belirli amaçlara yönelik tasarlandığı sonucunu ortaya çıkarıyor. Basit meditasyondan çok daha karmaşık uhrevi özellikler taşıyor olabilir. Eğer geleneksel arkeolojinin dar sınırlarının dışına çıkarsak bir takım alışılmadık teoriler ortaya çıkmaya başlar. En ilgi çekici olanlardan bir tanesi bu mağaraların sadece dini sığınaklar değil, aynı zamanda sesle ilgili eski iletişimlere ve meditasyonlara yönelik alanlar olduğu ihtimalidir. Sonuçta rezonans sesi birçok eski kültürde iletişimi iyileştirmek için bir araç olduğuna inanılan güçlü bir kuvvetti ve tanrılarla iletişime geçtikleri biliniyor. Ve diğer taraftan bazı gizli bilinç durumlarına erişebilmek için belirli frekansları yükseltmek üzere tasarlanmış olabileceği öne sürülüyor. Mağaralardaki benzersiz ses dinamikleri tesadüfi değil. Ancak düşük frekanslı seslerin güçlü bir şekilde yankılanması sağlanan ileri düzeyde antik akustik bilgisinin bir formunu ortaya koyuyor. Diğer taraftan yeraltı odaları içindeki benzerlikler inanılmaz derecede dikkat çekicidir. Her iki durumda da yapılar sesi doğal olmayan şekillerde yükseltiyor. Farklı kültürlerin çevrelerini ruhsal veya bilimsel amaçlar doğrultusunda manipüle etmelerine izin veren eski bir küresel ses teknolojisi anlayışı olabilir. Ancak daha da akıl karıştırıcı olan yeraltı odalarındaki benzerliklerdir. Barabar mağaraları ve çevresindeki bölgenin çok daha pratik bir şey için kullanılmış olabileceği düşüncesi. Bazı komplo teorisyenleri bu mağaraların ruhani inzivalar için mükemmel bir yer olduğunu öne çıkarıyor. Meteoroloji veya enerji üretimi Antik Hindistan'da erken teknolojik deneylere adanmış bir siteler ağının parçası olabilir. Metalolojideki ilk ilerlemeleriyle özellikle ahşap çeliğinin, yani daha sonra Şam çeliği olarak ünlenen yüksek karbonlu bir alaşımdan bahsediyoruz. Bunun keşfiyle tanınan bir bölge. Demir cevheri açısından zengin olan Barabar bölgesi, eski metalurji uzmanlarının üretimde deneyler yürüttüğü, çalışmalar yaptığı gizli bir laboratuvar olarak hizmet etmiş olabilir. Fakat yine de bu yapının bu kadar düzenli ve hassas çizgilerle ortaya çıkarılmış olması burada kaba işçiliğin yapılmış olduğuna dair anlamsızlıklar taşıyor. Bilinmeyen amaçlar için mağaraların doğal akustik özelliklerinden yararlanan alaşımların kullanılmasıyla ilgili olabilir. Aslında ilginç bir soru daha var. Nispeten belirsiz bir dini grubun neden bu tür anıtsal eserler sipariş ettiğine dair bir türlü cevaplanamayan bir sorular dizisi bulunuyor. Özellikle Hindistan'da neden bu tip yapılar tasarlanıyordu? Bu kadar karmaşık bir şekilde tasarlanmış devasa mağaralara ihtiyaç var mıydı? Ya da neden ihtiyaç vardı? Fakat bazı kabartmalara bakıldığında aslına bakarsanız ortada çok farklı varlıkların olduğu kolaylıkla görülebiliyor. İşte bunun açıklaması yapılamıyor. Odisha'daki Udayagiri ve Kagiri mağaraları gibi bu bölgedekilerle aynı zamanda oyulmuş diğer mağaralar da bulunuyor. Ve kaya oyma yapılarına baktığımızda bu teori aslına bakarsanız daha da ilgi çekmeye başlıyor. Udayagiri, Kagiri ise daha çok Çin keşişleri için manastır, inziva yerleri olarak hizmet ediyordu. Tasarımlar son derece karmaşık. Sadece dini bağlılıktan daha fazlasını ortaya koyan, katmanlı salonlardan oluşan ve geçitler içeren bu alanlar Antik Hindistan'a yayılan daha büyük bir manevi ve bilimsel merkezler ağının parçası olabilir gibi görünüyor. Aslına bakarsanız bu kayaları bu hale getirmek inanılmaz derecede, neredeyse imkansız diyebileceğimiz ölçüde zor olduğu açık. Dini ritüeller amacı taşıyan birer dini sembol ya da merkezlerse ya da keşişlerin bulunduğu alanlarsa neden daha basit yapılar yapmaya çalışmamışlar? Örneğin ahşaptan. Yani kolay ve basit ahşap parçalarından oluşan, çok da büyük olmayan birer manastır yapabilirler. Veya yapımı daha kolay, daha ucuz, daha az işçi gerektiren daha basit yapılar yapılabilir.
Fakat böylesine devasa bir kaya, hatta granit kayayı oymak, böylesine şekillendirmek, hatta cilalamak bile din adamları için neredeyse imkansız. Evet, birer mantıklı açıklama bulmaya çalışıyoruz ama buna çalışmak bile inanın ki çok zor. Barabar mağaraları tarihsel olarak zaten bilinen bir bölge. Bu mağaraların keşfi 19. yüzyılın başlarında özellikle Britanyalı arkeolog ve tarihçilerin Hindistan üzerindeki araştırmaları sırasında daha fazla bilinir hale geldi. O dönem İngiliz sömürge yönetimi Hindistan'ın pek çok bölgesini araştırmaya başlamıştı ve bu mağaralar dikkat çeken antik yapılar arasında yer aldı. Mağaralar Maurya İmparatoru Ashoka'nın egemenliği sırasında M.Ö. 3. yüzyılda yapılmış olup özellikle Ajivika keşişlerine tahsis edilmişti. Ashoka'nın bölgedeki yazıtları mağaraların dini ve manevi amaçlarla inşa edildiğini gösteriyor. Arkeologlar ve tarihçiler bu mağaraların Hindistan'ı erken dönemdeki kaya mimarisinin en önemli örneklerinden biri olduğunu belirtiyor. James Ferguson, History of Indian and Eastern Architecture adlı eserinde Ferguson, Barabar mağaralarının mimari tasarımını derinlemesine incelemiştir. Ferguson'a göre bu mağaralar Hindistan'ın erken dönem kaya oyma mimarisinin zirvesini temsil ediyor ve Maurya döneminin mühendislik harikasıdır. Mağaraların içindeki cilalı duvarların işçiliğiyle ilgili olarak bariz bir şekilde insan eliyle yapılan en eski cilalı taş işçiliğinin en mükemmel örneği demiştir. Alexander Cunningham, Hindistan arkeolojik araştırmalarında Barabar mağaralarının detaylı bir incelemesini yapmış ve bu bölgenin Asoka'nın dönemindeki manevi ve siyasi rolüne dikkat çekmiştir. Özellikle Ajivika keşişlerinin bu mağaralarda inzivaya çekilmesi ve meditasyon yapmaları Cunningham'ın eserlerinde sıkça vurgulanmıştır. O, Barabar mağaralarının sessiz ve derin tefekkür için tasarlanmış mükemmel bir sığınak olduğunu belirtmiştir. John Marshall ise Hindistan'daki arkeolojik kazıların en önemli figürlerinden biridir. Barabar mağaralar hakkında yaptığı araştırmalarda bu bölgeyi Hindistan'ın ilk meditatif alanları olarak tanımlar. Marshall, mağaraların yapısal düzeninin yalnızca dini amaçlar için değil, aynı zamanda yeraltı enerjileri ve akustik yankılarının meditasyon sırasında bir trans haline geçmeye yardımcı olduğunu öne sürmüştür. Barabar mağaraları bazı mistik ve spiritüel topluluklar tarafından güçlü enerji alanlarına sahip olarak kabul edilir. Bu alanların hem meditasyon hem de ruhsal şifa amacıyla kullanıldığına inanılır. Özellikle mağaraların içindeki eşsiz akustik yapının insanın zihinsel ve fiziksel dengesini yeniden sağlamasına yardımcı olduğu saptanmıştır. Mağaraların duvarları o kadar pürüzsüz ve cilalıdır ki içeride çıkan en küçük ses bile yankılanır. Bu yankılar meditasyon yapan kişilerin derin bir trans haline geçmesine yardımcı olur. Ses titreşimlerinin bilinçaltını harekete geçirdiğine ve enerji merkezlerini aştığına inanılır. Bazı araştırmacılar bu titreşimlerin ve yankıların özellikle çakra dengesi üzerinde olumlu etkiler yarattığını açıklamışlardır. Bazı spiritüel pratiklerde mağaralardaki taşların yüksek bir enerji titreşimi taşıdığı ve bu enerjinin insan vücudu üzerindeki manyetik alanı dengeleyip iyileştirici etkiler sunduğu belirtilmiştir. Bu enerjinin zihni sakinleştirdiği, stres ve anksiyete seviyelerini düşürdüğü, aynı zamanda kişisel farkındalığı arttırdığı belirtiliyor. Yerliler ve bazı spiritüel zenginler Barabar mağaralarının manevi şifa için ideal bir yer olduğunu iddia ederler. Özellikle mağaraların enerjilerinin kişinin ruhsal yolculuğunu desteklediği, bedensel ve ruhsal iyileşmeyi hızlandırdığı yönünde inançlar vardır. Bazı ziyaretçiler mağaraların içindeki sessizliğin ve yankıların derin bir farkındalık ve sükunet sağladığını, bu sayede içsel iyileşme yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Ve bölgede ise geniş alanda hiçbir kanser vakasının yaşanmadığı görülmüştür. Sadece mimari açıdan değil, aynı zamanda ruhsal anlamda da cazibe merkezi olmuştur. Fakat daha da fazlası var. Özellikle Barabar mağaraları ile ilgili çok fazla efsane ortaya çıkmıştır. Onlardan bir tanesi gizli tüneller ve yeraltı geçitleriyle ilgilidir. Mağaralarla ilgili en yaygın efsanelerden biri bu yapıların yer altına kadar uzanan gizli geçitler ve tüneller barındırdığıdır. Bu tünellerin eski zamanlarda gizemli ritüellerin yapıldığı yerler olduğu ve bazı sırların saklandığı düşünülüyor. Ancak bu tünellerin varlığına dair somut bir kanıt şimdiye kadar bulunamamıştır. Bir diğeri ise tanrılar tarafından inşa edildiği. Efsaneye göre insan eliyle değil, tanrılar veya doğaüstü varlıklar tarafından inşa edilmiştir.
Özellikle duvarların cilalı ve düzgün yapısı antik teknolojinin ötesinde bir yeteneği işaret ettiği için bu tür efsaneler ortaya çıkmıştır. Mağaraların yapımındaki ileri teknoloji o dönemde bilinen inşaat teknikleriyle açıklanamadığından bu efsane oldukça popülerdir. Bir diğeri ise kayıp bilgelik kitapları. Bazı spiritüel ve mistik topluluklar barbar mağaralarının kayıp bir bilgelik merkezi olduğunu ifade eder. Buna göre mağaralarda eski bilgelik kitapları insanlık tarihine dair gizli bilgiler veya kadim sırlar saklanmıştır. Bu teori mağaraların bazı noktalarında yazılmış olan yazılar sebebiyle ve ruhani atmosfere sahip olmasının üzerine kurulu. Bir başkası ise Ahsoka'nın gizli hazinesi. Bazı spekülasyonlara göre Ahsoka bu mağaraları sadece keşişler için değil kendi kişisel hazinelerini ve gizli belgelerini saklamak amacıyla da kullanmıştır. Ahsoka'nın ya da Ashoka'nın Budizme ve mistik öğretilere olan ilgisi göz önüne alındığında bu mağaraların dinsel ve manevi sırlar barındırdığı biraz daha ağırlık kazanmıştır. Ve bir başka efsane alanı ise uzaylıların parçası olduğu iddiası. Bu mağaraların aslında antik çağda dünyayı ziyaret eden uzaylılar tarafından inşa edilmiş olabileceği. Özellikle taşların kusursuz şekilde cilalanmış olması o dönemin teknolojik kapasitesiyle açıklanamayan bir durum olarak görülür ve uzaylı müdahalesi kesin olarak dile getirilir. Hiç şüphesiz bu hikayeler ve efsaneler barbar mağaralarına gizemli bir katman ekliyor. İsterseniz biraz daha derine girelim ve bu konularda birkaç efsaneye göz atalım. Uzun zaman önce Hindistan'ın Bihar bölgesindeki uzak Barabar tepeleri sıradan bir dağ silsilesiydi. O zamanlar gökyüzünde tanrıların yaşadığına inanılırdı ve bu tanrılar dünyada iz bırakmak için görkemli yapılar inşa ederlerdi. Bir gün Hindu tanrılarından biri olan Vishvakarma ilahi ustalığını göstermek için dünyada eşi benzeri olmayan bir eser yaratmaya karar verdi. Amacı insanların bu yapıyı görünce tanrıların gücünü hatırlamalarıydı. Ki şu anda binlerce yıl aradan geçmiş olmasına rağmen bu tip yapıları gördüğümüzde tanrıların gücünü anımsamıyor muyuz? Ve bu alanda şaşırmıyor muyuz? Belki de bu amacı olabildiğince yerine getirmişlerdi. Devam edelim. Vishvakarma gökyüzünden gelen bir ışık hüzmesiyle Barabar tepelerine indi. Etrafındaki sıradan kayalara baktı ve ellerini havaya kaldırarak gökten sihirli bir güç çağırdı. Kayalar Tanrı'nın dokunuşuyla yumuşamaya başladı ve şekillenerek eşsiz bir mağara sistemi ortaya çıktı. Bu mağaralar Tanrı'nın ellerinde şekil bulan mükemmel düz duvarlara ve parlak, aynaya benzeyen yüzeylere sahipti. Mağaraların içinde yankılanan her ses bir melodi gibi geri döner ve bu yankılar tanrıların orada olduğunu hatırlatırdı. Vishvakarma'nın bu eseri sadece bir yapı değil, tanrıların bir mucizesi olarak anılmaya başladı. Mağaralar sıradan insanlara kapalı kaldı. Çünkü öyle inşa edilmişti ki sıradan ölümlülerin eli bu kadar mükemmel bir yapıyı asla başaramazdı. Yüzyıllar boyunca Barabar mağaralarının tanrılar tarafından yapıldığına ve onların gücünü gösteren bir anıt olarak durduğuna inanılıyor. Gelin biraz daha fazlasını keşfedelim. Bir efsane daha var. Antik Hindistan'da Barabar mağaralarının bulunduğu yerde yaşayan köylüler bu yapının nasıl inşa edildiğini asla anlayamıyordu. Kayaların sertliği ve mağaraların içindeki mükemmel pürüzsüzlük normal insan becerisiyle yapılacak bir şey değildi. O dönemde bu topraklarda yaşayan bir grup rahip bu mağaraların sırlarını çözmeye çalıştı. Ancak içlerinden bir yaşlı rahip bu mağaraların insanlardan çok daha güçlü varlıklar tarafından yapıldığına dair eski bir hikaye duymuştu. Rahibe göre binlerce yıl önce gökyüzünden devasa parlak gemilerle gelen varlıklar bu bölgeye iniş yapmıştı. Bu varlıklar insanlardan çok daha ileri teknolojiye sahipti ve ışık saçan elleriyle kayaları şekillendirebiliyorlardı. O dönem insanlar bu yabancı ziyaretçileri göksel tanrılar olarak adlandırmış ve onlara büyük saygı duymuştu. Göksel varlıklar barbar mağaralarını yaparken insanlara herhangi bir zarar vermemiş, aksine mağaraların içinde insanları eğitmiş ve onlara gökyüzüyle ilgili kadim bilgiler aktarmıştı. Bu varlıkların kullandığı teknoloji o kadar gelişmişti ki mağaraların duvarları göz alıcı bir pürüzsüzlüğe sahip olmuştu ve bu parlak duvarlarda yıldızları ve galaksileri görüntülüyorlardı. Bir gün bu göksel varlıklar mağaraları terk ederek geri döneceklerine söz verdiler ve geldikleri yere yıldızların ötesine geri döndüler. Ancak geride bıraktıkları bu mağaralar binlerce yıl boyunca unutulmadı. Belirli zaman aralıklarında yeniden ve yeniden keşfedildi. Yüzyıllar sonra insanlar bu mağaralara yeniden girmeye başladığında oranın sıradan bir yapı olmadığını fark ettiler. Bugün hala Barabar mağaraları dünyaya gelen yabancı ziyaretçilerin bıraktığı bir miras olduğu bazı araştırmacılar ve özellikle yerel halk tarafından belirtilmeye devam etmiştir.
Sonuç olarak değerli arkadaşlar, burası çok ama çok özel bir bölge. Barabar mağaraları sadece taşların arasına oyulmuş eski bir yapıdan ibaret değildir. Bu mağaralar binlerce yıl boyunca insanlığın hem fiziksel hem de ruhsal yolculuğuna tanıklık eden birer sessiz bilgedir. Derinlerde yankılanan sesler belki de evrenin sırlarına dair fısıltılar taşıyor. Bu kayalara dokunan eller sadece taşları değil, insan ruhunun sonsuzluğunu da şekillendirmiş olabilir. Belki biz de tıpkı bu mağaralar gibi içinde sakladığımız derinlikleri keşfetmeye ve dünyaya iz bırakmaya hazırız. Bazen en büyük keşifler sessizliğin içinde saklıdır. Peki siz kendi içsel mağaranızda neyi keşfedeceksiniz? Ben Volkan Çelik. Yeniden görüşeceğiz.